fire and blood. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bölüm sonrası top 10 videosuyla karşınızdayım. Bölümü fazlasıyla eleştirdik aslında. Biraz da o yüzden hoş kısımlar. O gözden kaçan küçük detaylar hakkında konuşalım istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün 14-15 tane maddem var. Hepsinden bahsedeceğim. Fakat listeyi yine top 10 üzerinden yaptım. Geçen haftaya göre tek fark. Bugün öneme göre sırayla gitmek istedim. O yüzden sondan başlayarak izleyeceğim bugün. Luke yaşıyor olabilir mi? Listeye geçmeden bölüm dışı olarak, gerçi çok da bölüm dışı sayılmaz ama Luke ile başlayalım istiyorum. İlk gördüğümde dikkatimi çekmişti. Hemen teorimi kurdum, tabii hiç affetmem bu tarz şeyleri. Hatta geçen günlerde shorts olarak da atmıştım. Veigar RX sahnesini izlediğimiz zaman hepimiz Luke'un Veigar tarafından parçalandığını ya da yutulduğunu düşünmüştük. Fakat o işlemeli olan introda, yeni sezon introsuna gördük ki Luke'u orada düşerken resmetmişler ya da işlemişler diyebiliriz. Hemen aklıma zaten oradan bağlantıyı kurdum. Kitap geldi bunu görünce. Burada 3 tane ihtimal vardı kitapta Luke'un sonuyla alakalı. İlkinde Aemon tırsını alamadığı için Luke'un cesedini bulup gözlerine oyuyordu. İkincisinde Luke Veigar tarafından yutuluyordu ki bunu kabul etmiştik. Diğer ihtimalde ise Luke düşüşten bir şekilde kurtuluyordu fakat hafızasını kaybetmiş ve kim olduğunu hatırlamaz bir halde tüm yaşamını bir tane sahil kasabasında balıkçı olarak geçiriyordu. Şimdi biz eğer bu 3 ihtimalden bir tanesinin gerçekleşeceğini, olacağını varsayarsak Luke gerçekten düşmüşse bence 3. ihtimal olası hale geldi. O yüzden hemen teorimi yapıştırdım. Yani son sezonlarda falan böyle Luke'un uzaktan falan bir şekilde böyle kadraja girdiğini görürsek ben şaşırmayacağım yani. Hazır introya girmişken intronun sürekli olarak güncelleneceğini ve son bölümde Jaehaerys'in ölümünün ve idamların da introya eklendiğini söylemiş olayım. İdamların tarihte ne kadar önemi vardı, neden eklediler, hani gerek var mıydı bu kısma bence yoktu ama eklemişler, hani onu da belirtmiş olayım. Kaç tane de top 10 listeme alamadığım kısımlar var, onlardan birer cümleyle bahsedeyim istiyorum. Bunları bölüm incelemesinde de anlatmıştım aslında, gözden kaçıranlar olduysa hani tekrardan bahsetmiş olayım. Taverna'da o Ulf White sahnesinde, daha sonrası Aegon'un girdiği, biz Diana'yı görmüştük. İlk sezonda Aegon tarafından tecavüz edilmişti kendisine ve Alicent para verip susturmuştu. Öldürmemişler ama sarayın dışına atmışlar bir şekilde. Onun yine benzer şeyleri yaşadığını görmek üzücü aslında. Helena'nın güldüğünü de gördük. Çocuğuyla ilgilenirken Jaehaerys ile. Aslında kendi dünyasında çocuklarıyla kalabilse çok mutlu, kendi haline bir karakter. Yani onun bu savaşın içine çekilmesi gerçekten dizinin en üzücü kısımlarından birisi bence. Bu arada geçen biri yorumlarda Dreamfire ile olan ilişkisini sormuştu. Yani bence onu böyle ejderha saplantılı biri gibi, böyle insanlarla anlaşamıyorken ejderha ile arası çok iyi olsa mesela, böyle sürekli onunla uçmaktan falan keyif alsa, böyle bu tarz gösterseler, yani böyle bir karakter olarak karşımıza çıksa bizim, böyle ilk bölümdeki Rhaenyra gibi hani çok daha güzel olabilirdi bence. Yani tuhaf huylarına bir yenisini daha eklerdik. Zaten bu şekilde konuşmuştuk işte geçen hafta yorumlarda da. Ya geçen günde yazar yine böyle bir bloğunda bir yazı paylaşmış ve bununla alakalı bir şey söylemiş. Ya ben böyle daha güzel olabileceğini düşünüyorum bu arada. Gelelim 10. maddemize, yani listeye. Biz 3 tane yeni ejderha gördük. Tyrex'is, Stormcloud ve Moondancer. Aslında bir tanesini gördük, yani Moondancer'ı gördük ilk defa. Sahneleri gerçekten çok güzeldi. Çizgi desenli böyle soluk yeşil bir ejderha. İlginç de bir tarzı vardı. Özellikle kafa tipi olarak çok ilginçti. İşte onu tasarlarken Mohawk'lardan etkilenmişler. Tasarımcılar o Mohawk tasarım tarzı böyle bir ejderha yapmalarını söylemişler. Ve David Bowie'yi örnek olarak vermişler buna benzesin diye. Yani böyle punk rockçı tarzı böyle bir ejderha tipi bir şey istemişler. Fakat hani bunun üzerine de böyle kaplan çizgileri ekletmek istemişler ve karşımıza Moondancer çıkmış. İlginç bir yöntem ama benim hoşuma gittiğini söylemem lazım. Ejderhaların böyle bazılarının birbirinden farklı gözükmesini ben seviyorum yani bu olayı. 9. maddemize Aegon'un zırhına geçelim. Bu zırhı zaten hepiniz gördünüz. Yorumlarda falan da çok fazla kişi yazmış. Birçok kişi aslında hiç beğenmemiş ve kötü bulmuş, özellikle tasarımını, görünüşünü falan. Bu konuda haklılık payı çok fazla ama bunun bir nedeni var. Yani bilerek yapmışlar aslında bunu. Bu zırh aslında Aegon the Conqueror'ın zırhı. Yani teknik olarak dizimizden 150 yıl öncesinin modası. O yüzden bilerek bu şekilde tasarlamışlar. Tamamen ejderha camından yapılma bir zırh. Detayları, tasarımcılar böyle oldukça fazla mesai harcamış tüm bu detaylar üzerine ve işlemeleri falan, böyle çok hoş detaylar var gerçekten. Kamera arkası görüntülerde anlatılıyordu. Bu konuda aslında söylemek istediğim şeyler var fakat spoiler olmaması için o kısmı bölüm incelemesine bırakacağım. Ya sadece ejderha camının ateşe
ateşe çok daha fazla dayanıklı olduğunu bilin. O kısım önemli. Aegon zaten böyle şekli şeyleri hep sevmiştir. Taktığı taç olsun, işte belindeki hançer kespav olsun, kılıcı olsun. Hepsinin böyle şekli bir önemi var bunların. Ya içindeki boşluğu bunlarla doldurmaya çalışıyor aslında. Bu zırhı tercih etmesinin sebebi de bu o yüzden. Biz Dragon Sith kelimesiyle de ilk defa karşılaştık Ulfbite üzerinden. Ulf Daemon ile Viserys'in kardeşi olduğunu iddia etti. Zaten herkes anlamıştır ama dizimizin kalanı için önemli bir rol olduğundan bunları da bu listeye dahil etmek istedim, belki fark etmeyenler olmuştur diye. Bunlar Dragon Sith dediğimiz şey aslında Targaryen pişleri oluyor. Kraliyetin bunların çoğundan haberleri yok. Gelecek bölümden itibaren dizide rolleri bunların çok daha, ekran süreleri çok fazla yükselecek. Tabi bilmeyenler için burada sürprizi bozmayacağım, zaten bilenler anlamıştır. Fakat biz şu ana kadar 3-4 tane gördük bunlardan. Spoilerlı isteyenler için muhtemelen gelecek hafta böyle full spoilerlı bir video çekmeyi düşünüyorum bu konuda. Yani onu oraya bırakalım ve burada sadece bu kadar bahsedeyim. 7. maddem için bir kan davasına gidiyoruz. Burada Bracken ve Brakewood'lar konumuz. Bu evrenin en köklü kan davası olabilir. Aslında ayrı bir video hak ediyor bu konu ama takvimimde pek ona ayırabileceğim bir yer yok. O yüzden 2. sezon bittikten sonra belki bu konuda bir şeyler düşünebilirim. Zaten yorumlarda da çok soran olmuştu. Ayrıca şahsi olarak da benim çok oldukça ilgimi çeken bir konu. Böyle biraz Hatfield, McCoy ailelerinin o gerçek hikayesinden, böyle oraya yazar oradan ilham almış. Ona çok benziyor. Din konusu olsun, birkaç farklı konu olsun, yani tamamen böyle siyahla beyaz gibi her konuda birbirinden farklı düşen iki hane bunlar. Her şeyleri farklı ama sayısız kez savaşmışlar, sayısız kez arada barışlar olmuş, karşılıklı böyle birbirine evlilikleri olmuş, işte kan bağları bile ortak, yani sürekli birleşmişler, oradan oraya geçmiş falan, hani tam anlamıyla barış hiçbir zaman olmamış burada. Blackwood'lar diyor ki bizim atalarımız aslında kraldı, siz bizim at yetiştiricimizsiniz, bize vergi vermek yerine bu atları satıp kiralık askerler tutarak bizi devirmeye çalıştınız diyor. Bracken'lar da diyor ki hani burada diyor biz vardık diyor önceden, siz kuzeyden diyor göçüp geldiniz ve bizim arazilerimize çöktünüz diyor. Ya o yüzden bunlarınki evrenin en eski rekabeti belki de. Daha eski bir şey yok yani. O yüzden bu dizide bu hanelerin yani hikayelerine çok geniş yer ayırmalarını ben dinlemek isterdim. Birazcık yazık oldu açıkçası buraya. 6. maddem Laenor'la alakalı. Biz Sissimuk'un yalnızlık çektiğini öğrendik Myseria'nın ağzından. Zaten bu fark ediliyordu aslında. Ya şimdi bu ejderha ile binici arasındaki o bağlantılarda, yani kan büyüsü üzerinden bağlar falan çok konuşuluyor bu evren için. Fakat bu konularda tamamen net bir bilgimiz yok bizim aslında. Yani biraz boşluk bu kısımlar. Fakat ben bir şekilde ejderha ile binicinin bağının olduğunu ve ejderhaların bu şekilde binicisini hissettiğini düşünüyorum. Böyle görüşüm yani. O yüzden ben Sissimuk'un bu derece böyle acı çekiyormuş gibi gözükmesinin sebebinin Laenor'un yakın zamanda ölmesi olduğunu düşünüyorum. Bence Laenor öldü. Onun iyi bir şövalye olduğunu ve savaşmanın Laenor için bir tutku olduğunu biliyoruz biz. Basamaktaşı Savaşı'nda bunu zaten gördük. Yine Basamaktaşı Savaşı'na savaşmaya gittiğini de ima edildi bize. Bence bu çok net bu arada. Laenor tekrar savaşa katıldı ve ben yakın gelecekte öldüğünü düşünüyorum Laenor'un. Kitap vesaire hani bu konularda herhangi en küçük bir bilgimiz yok bizim. Bu arada tamamen böyle yorumladığım için bunu bu şekilde söylüyorum. Ya hatta bence Laenor'un ölümünden bu sezon içerisinde bir yerlerde böyle belli belirsiz olarak bahsedilecek. Özellikle o triyerki bağlantılı kısımlarda olabilir. Yani son 2 bölümde falan ben oralarda bunu bekliyorum açıkçası. Rhaenyra Eric tarafından yaralanmıştı. Bileği sargılı, yüzünde de böyle morluklar falan var. Biz gelecek bölüm Ejderha Savaşı'da olduğunu biliyoruz ve oraya bağlayacağım. Ve biz özellikle savaş konusunda Rhaenyra'nın Visenya hayranlığını biliyoruz. Dolayısıyla savaşa katılmak isteyebilir. Fakat kraliçe olduğu için bu konuda nasıl düşünür, kendisini dizginleyebilir mi bunu bilmiyoruz. O yüzden bu bölüm için yani sargı kendi yaralanmasından dolayı ejderha süremeyecek olması bence bunun engeli olarak, yani bunun sebebi olarak karşımıza çıkacak. O şekilde bence yansıtacaklar. Tabii bu kısmı izleyip görmemiz lazım. Gelelim en önemsediğim kısımlardan birine, fısıltıların savaşına. Çok önemli bir konu bence. Bu iki tarafta da çok önemli bir koltuk değişikliği oldu çünkü geçen bölümde. Larys'in biz ilk bölümde Otto'nun altını kazdırdığını, daha sonrasında ikinci bölümde Otto'yu kovdurduğunu, ama sebep olarak kovdurduğunu ve hani bu bölümde de ondan boşalan o fazla koltuğa kendisinin yerleştiğini gördük. Otto genelde bilgileri Mysaria aracıyla biraz da böyle off the record alarak alıyordu. Konseyde bir fısıltı başı eklemek istemiyordu konseye. Çünkü eklerse bu konseydeki herkesin
bu bilgilere ulaşma imkanı olacaktı orada konuşulacağı için. Otto ise bu bilgileri sadece kendine saklamak istediği için yan yoldan toplamayı tercih ediyordu. Aegon ise Larys'e bir koltuk açtı. Larys artık konseyde. Diğer tarafta ise Mysaria Rhaenyra'yı kral topraklarına soktu. O da bir koltuk kaptı orada, yani siyah konseyde. Bu koltuk resmi şekilde olur mu olmaz mı, hani bunu pek bilmiyorum. Bence olmalı bu arada. Mysaria'nın artık siyah konseyde bir yer olduğunu bilmeliyiz biz. O yüzden aynı bölümde iki tarafta konseylerine bir bilgi ağı, yani fısıltıların başı eklemiş oldu. Güzel bir detaydı bence bu kısımlar. Üçüncü maddem ise Daenerys'in ejderha yumurtaları. Bu konuyu yarın detaylı olarak anlatacağım ayrı bir video ile. O yüzden burada birazcık özetlemek istiyorum. Alyssa Ferman isimli bir karakter tarafından çalınan bu ejderha yumurtaları Essos'a götürülüyordu. 3 tane yumurta vardı burada. Bunlar Dreamfire'a aitti bu yumurtalar. Ve aslında Daenerys'in ejderhalar için arka planı çok sağlam bir teoriydi bu. Hatta bu zamana kadarki böyle en sağlam teoriydi bu. Yani bunu kabul ediyorduk biz. Fakat geçen bölümde Daenerys'in ejderhalarının yumurtalarının aynı renklerinin Rhaena tarafından vadeye götürüldüğünü gördük. Bu şu anlama geliyor aslında. Bu yumurtalar çok büyük oranda Cyrex'in yumurtaları. Yani Daenerys'in ejderhalarının annesi Dreamfire değil de Cyrex demek istediler bize. Fakat orada tamamen kesinlik diye bir şey yok. Şimdilik bu kadar bahsedeyim. Yani kanal için dediğim gibi ayrı bir video çekeceğim bu konuda. İkinci maddem ise Harrenhal'ın laneti. Burası çok önemli bir kale gerçekten. Diğerdeki en büyük kale. Stratejik olarak, konum olarak inanılmaz bir yere sahip ve çok güzel bir yerde bulunuyor. Fakat lanetli. Bu lanetle biz defalarca kez, yani bize bu lanet defalarca kez daha önce işaret edildi. Game of Thrones'ta bunu sıkça duyduk. House of Dragon'da ilk sezonda duyduk. Bunun kaynağı şuradan çıkıyor aslında. Fetih zamanında bu kalenin lordu Harren burayı inşa ettirmek için bir sürü tutsak çalıştırmış. Sayısız insan ölmüş. Böyle biraz Mısır piramitleri havası var yani bu şeyin mayasında. Acayip vahşi de bir adam zaten. Savaş esnasında böyle Aegon'a çok tepeden büyük büyük laflar ediyor. Bu surları işte yakamazsın, taştan yaptım, ejderhalar karşısında bu işe yaramaz falan gibisinden sözler söylüyor. Aegon ise tepeden Balerion'la iniyor ve Balerion'un ateşi kaleyi şimdiki haline çeviriyor. Tywin Lannister Game of Thrones'ta anlatmıştı bize bunu. Ya aslında onun da yani burayı üs olarak kullanması kesinlikle tesadüf değil. Biz en iyisi şöyle yapalım, hatta Tywin'i her bölüm buraya bu içeriye onur konu olarak dahil edelim. Çünkü illaki bir yerlerden çıkıyor. Geçen bölümde de onun bir sözüne yer vermiştim. Bu arada biz bunun ipucunu ilk sezondan da almıştık aslında 7. bölümde. Rhaenyra burada sahildeki sahnesinde o Daemon'la geçen muhabbetlerinde buranın laneti, yani Harren'ın laneti fetih zamanındaki kadar güçlü. Öyle olduğunu söylüyorlar demişti. Yani biz bu lanetin aslında dizimizin zamanında, yani bahsi geçtiği gibi lanetin olduğunu ve bu lanetin bizim karşımıza aslında Alice Rivers olarak çıkacağını biliyoruz biz. Tam buradan konuyu değiştirmeden hemen ilk maddeye atlayayım. Alice Daemon'a sen burada öleceksin dedi. Daemon aslında ilk sezonda o küçümsediği Ghost Story olarak adlandırdığı lanetiyle yüzleşiyor burada. Alice Rivers biraz tanımak gerekirse kendisi bir süt anne. O şekilde geçiyor yani. Bir piç aslında kendisi. Yani soyadından da anlaşılacağı üzere Strong piçi. Fakat bir cadı olduğu söyleniyor onun. Yani 400 yaşında olduğu falan konuşuluyor. En önemli özelliklerinden birisi aslında sürekli böyle ölü çocuklar doğurması. İşte bilgi almak için karanlık güçlerle ilişkiye girdiği falan, hani o yüzden ölü çocuklar doğurduğu muhabbetleri dönüyor. Bu birçoğunuza aslında Game of Thrones'tan tanıdık gelmiştir. Fakat Alice Rivers'ın Daemon hakkında kehanetine inanıp inanmamayı tamamen sizin yorumunuza bırakıyorum ben. Son olarak bir bonus ile bitireyim. Kol çıkarken biz fare avcıların ve Cheese'in asıl olduğu o cesedini kargalar tarafından yendiğini görmüştük. Burada aslında George R. R. Martin'e bir gönderme vardı. A Feast for Crows, yani Kargaların Ziyafeti adlı kitabına bir gönderme vardı. Zaten Game of Thrones evreninde çok kullanılan bir kalıptır bu. İlk sezon Viserys üzerinden de yapmışlardı. 2. bölümdeydi sanırım. O konseyde eşinin ve oğlunun ölümü üzerine kendisinden böyle menfaat talebinde bulunan böyle konseylerine karşı söylemişti. Videosunu buraya koyamıyorum bu karga görüntüsünü ama işte biz bu sefer de bu kargaların ziyafetinin biraz daha böyle görselleştirilmiş halini gördük. Tüm maddelerin bitmiş. Sanırım bu kadar yeterli arkadaşlar. Aslında burada böyle ayrı videosunu yapmak istediğim 5-6 farklı konu var. Fakat o kısımları biraz zamana bırakacağım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.